DNA araştırmaları erken insanların Afrika'dan bir defa değil defalarca göç ettiğini, hatta bazen Afrika'ya geri döndüğünü kanıtlıyor. Tahmini olarak ilk büyük göçün ortalama 2 milyon yıl önce, ikinci büyük göçün 650 bin yıl önce ve üçüncü büyük göçün de 170 bin yıl önce yaşandığı düşünülüyor. Bu bölümde daha çok ikinci büyük göçten bahsedeceğiz. Çünkü bu büyük göçün sonunda Homo neandertallerin ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. 650 bin yıl önce başlayan bu göç ve izolasyon bu kolu iki ayrı türe ayırarak Afrika'da Homo sapienslerin, Avrupa'da da Homo neandertallerin evrimleşmesine neden oldu. Buzul çağın sertleştiği 300 bin yıl öncesinde ise Avrupa'da yaşayan diğer hayvanlar ve Homo neandertaller bölgenin soğuk iklim ve koşullarına göre evrim geçirerek kafa, yüz ve vücut değişikliklerine uğradılar. Homo neandertalleri tanımlayan ilk fosiller 1829-1848 yılları arasında Belçika'daki Engis ve Forbis Quarry mağaralarından ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelmeye başladı. 1856 yılında Almanya Düsseldorf kenti yakınlarındaki Neander Vadisi'nde bulunan ve tanımlanan fosil nedeniyle bu insan türüne Neandertal ismi verildi. Bilimsel kaynaklarda ise Homo neandertallerden ilk defa 1864 yılında jeolog William King tarafından bahsedildi. Fosiller ilk keşfedildiğinde bunların Avrupa'nın eski bir insan ırkı olduğu veya sakat insanlar olduğu tartışıldı. William King ise bulunan bu kemiklerin bizim türümüzün kusurlu bir bireyine ait olmadığını, bunların buzul çağdan kalma insandan çok şempanzeye yakın bir insan türü olduğunda ısrarcı oldu. Böyle düşünmesi aslında çok dağıldı. Çünkü o güne kadar bilinen en yakın akrabamız inceleyip görebildikleri maymun türleriydi. Bugün King'in bunların farklı insan türü olduğu ve buzul çağında yaşadıkları konusunda haklı, fakat bu insanların şempanzelere olan yakınlığı konusunda yanıldığını biliyoruz. Çünkü bu insanlar şempanzelere değil bize daha yakındılar. Fakat bilim zaten bu şekilde işler. Önce ortaya çeşitli fikirler atılır, daha sonra yanlış olanlar elendikçe doğru olan fikre ulaşılır. Bazı bilim insanları ise biz modern insanların bu türlerden evrildiğini ve bunların da Avrupalıların kökeni olduğunu düşündü. Buna Homo neandertallerin Avrupa kökenli tek tür olması da eklenince Avrupalı bilim insanları Neandertallere ayrı bir hayranlık duymasına neden oldu. Fakat Homo neandertallerin bu kadar popüler olmasının tek sebebi Avrupalı olması değil. Bölgede bilimsel çalışmaların çok uzun yıllardır yapılıyor olması ve bulunan Homo neandertal kemiklerinin DNA'sını ve tabii ki günlük kullandıkları eşyanın çok iyi korunması, onların yaşamını ve görünüşünü aydınlatarak popüler olmasını daha da destekledi. Ama yine de Homo neandertallerin güçlü, kaba, iri yarı ve vahşi duruşu modern insan algısının dışına çıktığı için de bir taraftan onları içten içe rahatsız etmeye devam etti. Ve bu yüzden Neandertal ismi uzun yıllar zeka geriliği olan iri cüsseli, kaba, antisosyal ve geri kalmış mağara insanı tanımlaması için kullanılmaya devam etti. Mağara adamı terimi bile buradan geliyor. Homo neandertallerin isimlerini kullanan aşağılayıcı televizyon programları, müzik grupları, oyuncaklar, iri ve kaba yapısıyla bütünleşen Homo neandertalleri küçümsemeye ve dolaylı olarak zarif yapılı, ince uzun gelişmiş beyine sahip biz Homo sapiensleri yüceltmeye başladı. Fakat daha sonra bilimsel veriler arttıkça yavaş yavaş bu bakış açısı da değişmeye başladı. En başta fiziksel olarak Homo neandertallerin büyük beyni bu endişeleri giderecek en önemli göstergeydi. Çünkü beyni bizden daha büyük olan bir insan türünün bizden daha aptal olması ve bizim yaptığımız şeyleri yapmaması beklenemezdi. Ayrıca ateşi kullanamamış, giysiler giyip büyük hayvanları öldürememiş, bir dil kullanamamış, hastalarına ve yaşlılarına bakmamış olsa nesillerini Avrupa'nın en soğuk zamanlarında bu kadar uzun süre korumaları neredeyse imkansızdı. 1900'lerin başlarında çoğalan Homo neandertal fosilleri bu türün çok sağlam dik duramayan, daha az zekaya sahip yarı insan bir tür olduğunu kabul etti. Fakat 2. Dünya Savaşı ile birlikte gelen çeşitli korkular Homo neandertallerin bile Homo sapienslerin bir türü olarak kabul edilmesine neden oldu. 1993 yılında yayınlanan Neandertallerin Araştırması kitabı ile Homo sapienslerin Homo neandertallerden evrimleşmediği ve onların farklı bir tür olduğu fikri yayılmaya başladı. Homo neandertallerin soyunun kuzenleri olan biz Homo sapienslerden ve ataları olduğu düşünülen Homo heidelbergensis'ten kesin olarak ne zaman ayrıldığı ve farklı bir tür olduğu henüz net değil. Zaten daha önceden bu türler arası geçişin aslında hiçbir zaman tam bilinemeyeceğinden, bu geçişlerin siyah ve beyaz arası geçiş gibi yumuşak olduğundan bahsetmiştim. Ama yine de bilim insanları farkları anlamak için sembolik tarihler ve isimler belirliyor. Homo sapienslerin Homo neandertaller ile çiftleşip ürediğini de düşünürsek işler iyice karmaşık bir hal oluyor. Ve hangilerinin ara tür, hangilerinin torun olduğu elde kalan 3-5 parça fosile bakarak analiz etmek oldukça zor. Homo neandertallerin popülasyonlarının en yüksek olduğu dönemlerde dünya son buzul çağının hakimiyetinde. Diğer birçok Homo türüne göre yaşam alanları ve yayılımlarından dolayı Homo neandertallerin soğuğa karşı daha adapte olduğu düşünülüyor.
Neandertallerin dışa doğru kavisli yanakları, öne doğru itilmiş üst çeneleri ve dişleriyle dikkat çekici iri bir yüzü vardı. Bize göre daha yassı bir alınları ve özellikle gözlerin üstünde belirgin bir çift kaş kemeri bulunmaktaydı. Hemen fark edilen bu kaş çıkıntısının Homo neandertallere bir tür iletişim kurma yeteneği kazandırdığı düşünülüyor. Sert ve güçlü bir yüz ifadesi düşmanlarına ve rakiplerine hakimiyet göstergesi sağlardı. Tıpkı günümüzde kaşlarımızı çatarak sert çocuk olmaya çalıştığımız gibi. Örneğin zeytin babunları hakimiyetlerini göstermek için kaşlarını kaldırarak bu ifadeyi halen kullanırlar. Benzer şekilde mandriller de kaş ve burunlarındaki parlak renkleri kullanıp grup içindeki rütbeleri belli ederler. Erkek bir hayvanın devasa boynuzlarını gösterip düşmanlarını caydırması gibi insanların da bu kaş yapısıyla savaşmadan rakiplerini korkutarak onlara üstünlük kurmayı amaçladığı düşünülüyor. Bilim insanları Homo sapienslerin bu saldırgan görünüşü kaybederek daha akılcı ve üstü kapalı bir iletişim becerisine geçtiğini düşünüyor. Bu kapalı iletişim karşımızdaki insanın sadece yüz ifadelerine bakarak içgüdüsel olarak ne hissettiğini ve düşündüğünü anlamamızı sağladı. Bu da uzun vadede grup içindeki hiyerarşi, stratejik avcılık, aile bağları ve dayanışma gibi pek çok farklı konuyu derinden etkiledi. Homo neandertallerin büyük kafalarına oranla alt çeneleri hafif geriye doğru eğimliydi. Biz Homo sapienslerin küçük burunları var. Benimki o kadar küçük olmasa da sizinki muhtemelen benimkinden daha ufaktır. Homo neandertallerin ise benimkinden çok daha büyüktü. Çünkü büyük burnun görevi soğuk iklim koşullarında havayı ciğerlere ulaşmadan önce ısıtmaktır. Bu binlerce yıl sürecek buzul çağı için önemli bir avantajdı. Gözleri ileri doğru çıkan burnu ve kaşları arasındaki çukura gömülmüş gibidir. Homo neandertallerin beyni ise biz Homo sapienslerin beyninden %10 daha büyüktür. Planlı stratejik avcılığın, sosyal ilişkilerin ve beraberinde başarılı üremenin beyin yapılarını değiştirdiği ve büyümesine neden olduğu düşünülüyor. Homo neandertalleri ataları olan Homo heidelbergensis ve diğer türlerden ayıran en önemli fark geleceği öngörme ve plan yapma yeteneğidir. Tüm insan türleri elbette belirli düzeyde plan yapma ve hayal kurma becerisine sahipti. Zaten bu bir günde olmadı. Bizim günlük her konuda hayal kurma ve çeşitli planlar yaparak senaryolar oluşturma yeteneğimiz çok uzun zaman alan milyonlarca yıllık bir evrimin sonucudur. Homo neandertaller bunu kültürel evrimlerine ama en çok beyinlerinin gelişimine borçlular. Eskiden kaba ve ilkel olduğu düşüncesine neden olan Homo neandertallerin büyük ve farklı beyin şekli artık farklı düşünme yapısına işaret ettiği için modern insandan daha zeki olabileceğine bile işaret ediyor. Homo neandertallerin özellikle omuz ve ense kısmı başta olmak üzere vücudunun günümüz vücut geliştiricilerinden daha kaslı bir yapıya sahip olduğu düşünülüyor. Ortalama 1,60 santimlik tıknaz ama kaslı vücudu taşımak için biz Homo sapienslere göre güçlü kemikleri, bacakları, kısa kolları ve kaba elleri vardı. Bir Homo neandertal ile tokalaşmak veya bilek güreşi yapmak bizim için oldukça ezikleyici olurdu. Fakat türümüzün erken tarihlerinde Homo neandertaller ve Homo sapiensler binlerce yıl bir arada yaşadı, çiftleşti, savaştı ve beslendi. Hatta birbirleriyle geçen bazı zor savaşlarda kazananlar kaybedenlerle beslenmiş bile olabilir. Arkeolojik kazılar ve Fransa Lescotes'ta bulunan yetişkin bir neandertalin diş yapısında yapılan analizler diyetlerinin çoğunluğunu tahmin edildiği gibi büyük otçul memelilerin oluşturduğunu gösteriyor. Tabii ki bitki, meyve ve tohum gibi yiyecekler de yiyorlardı. Ama çoğunlukla geyik, at, mamut, gergedan gibi etin bol olduğu büyük hayvanları avlama eğilimindeydiler. Balık yemekten görece uzak durduklarını da göz önünde bulundurursak genetiğimde Homo neandertallerin daha baskın gelmiş olabileceğini düşünmeden edemiyorum. Homo neandertallerin bulunduğu neredeyse bütün mağaralarda kül ve kömür kalıntıları da bulundu. Bu da ateşi basit bir şekilde de olsa gittikleri hemen hemen her yerde kullanabildiklerini gösteriyor. Geçtiğimiz bölümlerde Homo erectus türlerinin ateşi kullanımından bahsetmiştik. Fakat Homo neandertallerdeki ateş artık düzenli ve sürekli kullanılan bir araç durumuna gelmişti. Hatta alet becerileri de eskiye oranla gelişmeye başlamıştı. Bazı bilim insanları Homo neandertallerin küçük sallar inşa edip Akdeniz'e açıldıklarını bile iddia ediyor. Homo neandertallerin temel besinleri günümüzdeki gibi güvenilir ve denetlenmiş hayvanlardan oluşmuyordu. Hepsi yaban hayvanlarıydı. Bu da bazen beraberinde başka sorunları getiriyordu. İnsan türlerinin ortalama 400 bin yıl önce ateşi günlük olarak kullandığı bilinse de her zaman pek mümkün olmuyordu. Ve başarılı av sonrası beslenme mutlulukları bazen gelecekteki zor günlerin habercisi olabiliyordu. 1908 yılında Fransa'da bir köyde keşfedilen 50 bin yıl önce yaşamış Schaffel'in yaşlı adam fosili en iyi eksiksiz fosillerden biri olmanın yanı sıra bu yaban hayvanları yemenin bedelini de ödemiş bir insandı. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre 50 yaşlarında ölen bu adam büyük hayvanlardan bulaşan bakteriyel bir hastalık olan Akdeniz humması olarak da bilinen Brucellos'tan muzdaripti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günümüzde de yaygın olan bu hastalık daha çok sığırlara bulaşıyor. Ve enfekte olan hayvanlarla doğrudan temas edildiğinde insanlara da bulaşıyor. İşte öldürdüğü hayvanların etini çiğ bir şekilde tüketen bu Homo neandertal yaşlı adamı Akdeniz humması yüzünden haftalarca ve hatta yıllarca süren gece terlemeleri, yüksek ateş ve kas ağrılarıyla yaşamış olmalı.
Günümüzde fakir toplumlarda olduğu gibi o zamanlarda karın doyurmak en temel sorunlar arasındaydı. Geçmişte yaşayan insan türlerinin bu yüzden zaman zaman yamyamlık yaptığını da unutmamalıyız. Yamyamlık düşüncesini doğal olarak iğrenç buluyor ve hakaret gibi algılıyoruz. Ama aslında yamyamlık insanlık tarihinin bir parçası. Örneğin İspanya ve Fransa'da bulunan bazı fosillerde Homo neandertallerin yamyamlık yaptığına dair pek çok kanıt var. Örneğin 1990 yılında Fransa'da bulunan 2 yetişkin, 2 ergen ve 2 çocuk kemikleri üzerinde kemirme ve kesik izleri tespit edildi. Bunun kıtlıktan mı yoksa kültürel sebeplerden dolayı mı olduğunu bilmiyoruz. Fakat 2019 yılında yayınlanan bir makale, 120 bin yıl öncesinde havaların ısınmasıyla büyük yünlü ve etli hayvanların azalmaya başladığından bahsediliyor. Eğer bu Homo neandertaller aşırı kıtlık çekmiş ve avlayacak bir şey bulamamışsa son çare olarak yamyamlık yapmış olabilirler. Complutense Üniversitesi görevli Maria Garal da 45 bin yıl önce de bazı neandertallerin ölenlerin cesetlerini aletler kullanarak kestiklerini ya da parçalara ayırdıklarını düşünüyor. Doğrusu aradan 80 bin yıl geçtikten sonra da bunları kıtlıktan dolayı mı yoksa artık yeni gelişen çeşitli dini ritüellerden dolayı mı yaptıkları henüz bilinmiyor. Fakat bulunan bazı Homo neandertal kemiklerinin diğer yırtıcı hayvanlar tarafından yendikleri de anlaşılıyor. Özellikle mağaralarda yaşayan ayı, sırtlan, aslan gibi hayvanlar insan türleri için binlerce yıldır büyük bir tehlike oluşturuyordu. Örneğin bu Homo neandertal dişleri ilk defa 1980'li yıllarda Les Pradels'te bulundu. Dişler üzerinde çalışan bilim insanları geçtiğimiz yıllarda 65 bin yıl önce bir sırtlanın bu dişlerin sahibi olan insanı yediğini ve daha sonra sindiremeyerek kustuğunu tespit ettiler. Bulunan Homo neandertal fosillerinden dişlerin hep aşınmış olduğu anlaşılıyor. Bu da ellerini serbest bir şekilde kullanabilmek için ağızlarını ve dişlerini bir üçüncü el olarak kullandıklarını gösteriyor. Muhtemelen hayvanların derilerini post, odunlarını ise işe yarar ahşap haline getirmek için tutabildikleri her şeyi dişleriyle ısırıyor, boşta kalan iki eliyle de rahatça çalışabiliyordu. 1993 yılında İtalya Almatura'da dağcılar tarafından keşfedilen bu fosil mağaranın diplerinde kalkerle kaplanmış bir şekilde bulundu. 130 bin yıl önce yaşadığı düşünülen bu Almatura insanı şimdiye kadar bulunan en eksiksiz ve iyi korunmuş neandertal fosil birisini oluşturuyor. Almatura insanının da acıklı bir hikayesi var. Bu insanın mağaranın içlerinde ilerlerken bir yarıktan mağaranın diplerine düştüğü ve oradan çıkamayıp öylece ölmeyi beklediği tahmin ediliyor. Derin bir çukur olduğu için herhangi bir hayvanın girip bu insanı yeme ihtimali de olmamış. Daha sonra üzerinin çökeltilerle kaplanması bu Homo neandertali en iyi korunmuş iskeletlerden birisi haline getirmiş. Ağzındaki dişler neredeyse sapasağlam korunmuş. Bir iki dişini daha yaşarken muhtemelen ağzını üçüncü el olarak kullandığı esnada kırmış ve düşürmüş. Bilim insanları dişleri ve damağı çok net görülebilen bu fosiller üzerinde yaptıkları araştırmalarda bu neandertalin ağzını et veya deri keserken çok aktif bir şekilde kullandığını söylüyor. Homo neandertaller bizim birinci dereceden kuzenlerimizdir. Amcaoğlu teyze kızı kadar yakın, bir o kadar da farklıdırlar. Homo neandertallerin yaşamı ile Homo sapienslerinki bazı konularda benzerlik gösterirken bazı konularda oldukça ayrışıyor. Mesela Homo neandertallerin belirgin sanat eserleri yoktur. Ama yine de birçok yönden modern insan gibiydiler. Çeşitli mağara resimleri yapıyor ve deniz kabuklarından farklı kolyeler takıyorlardı. Takı kültürünün Homo neandertaller arasında ortalama 100 bin yıllık bir geçmişi var. Avrupa'da keşfedilen taş devri sanat eserleri büyük çoğunluğu Homo sapienslerin yaptığı düşünülüyor. Fakat bazı buluntular bunu değiştirebilir. Örneğin Almanya'da bir mağarada bulunan gravür yaklaşık 50 bin yıl önce yani Homo sapiensler henüz Avrupa'ya gelmeden önce yapılmış. Kırmızı aşı boyalarının olduğu Avrupa'daki bazı neandertal yerleşim yerleri ise neredeyse 250 bin yıllık. Bilim insanları işlevsel bir amacı olmayan geyik kemiği üzerine çizilen bu desenlerin de çeşitli soyut anlamlar taşıdığını düşünüyor. Araştırmacılar daha önceleri aynı döneme denk gelen neandertallere atfedilen bazı çakmak taşı, kaya ve dişler üzerinde bilinçli olarak yapılmış, çapraz ve zikzak işaretler içeren taşlar bulduklarını da ekliyor. Tam anlamıyla sanat denilmese bile bazı alanları Homo neandertallerin bilerek boyadıklarını fakat ne amaçla boyadıklarını bilmiyoruz. 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre Homo neandertaller 60 bin yıl önce İspanya'daki bu mağarayı kullanmış ve belirli bölgeleri belki alanlarını belirlemek ya da topluluklarının bir simgesi olarak boyamışlardı. Bize garip gelse de Homo neandertaller de bizim gibi zaman zaman mutlu olup garip sesler çıkararak şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan insanlardı. Tıpkı İspanya kıyılarında bulunan bu ayak izlerinin bize gösterdiği gibi. Bilim insanları 2020 yılında İspanya'nın güneyindeki bir sahilde fosilleşmiş ayak izleri keşfettiler. Ayak izlerinin analizleri 100 bin yıl önce bu bölgede yaklaşık 36 kişilik Homo neandertal ailesinin çocuklarıyla zıplayıp oynayarak dolaştığını kanıtlıyor. 2021 yılında yayınlanan makaleye göre ayak izlerinin boyutları ve dağılımı sonucunda burada 25 yetişkin ve yaklaşık 11 kadar çocuklu bir kabile bulunmuş. Paleontolog Eduardo Maruel bazı neandertal çocuklarının su birikintisinin kıyılarında kumda oynadıklarını söylüyor.
Tarihe böyle bakınca bizi onlara yakınlaştıracak güzel bir hikaye ortaya çıkıyor. Homo neandertallerin hayvan derilerinden çeşitli kıyafetler yaptıklarını biliyoruz. Fakat bunlar Homo sapiens'lerin yaptığı gibi iğne ve iplik kullanarak yapılmış şeyler değildi. Muhtemelen daha ilkel, sadece üstlerini örtecek türden kıyafetlerdi. Soğuğa karşı direnç sağlamaları, ateş kullanımı, büyük hayvanları avlama ve kıyafet gibi avantajlar sayesinde Homo neandertaller Batı Avrupa'dan Rusya'nın güneyine, Yakın Doğu'dan Asya'nın Afganistan ve Özbekistan işlerine kadar yayılmayı başardılar. Fakat bunların hepsi aynı zamanda ve aynı görünüşe, kültüre ve biyolojiye sahip Homo neandertaller değildi. İskeletler ve arkalarında bıraktıkları gösteriyor ki 200 bin yıl önceki Homo neandertaller ile başka bir bölgede 50 bin yıl önceki Homo neandertaller bazı konularda oldukça farklılıklar gösteriyor. Modern yaşamda aynı ilde farklı köylerde yaşayan insanların bile başka kültürlere ve dış görünüşe sahip olduğunu düşünecek olursak bu oldukça normal bir durum. Evrim her konuda ve alanda sürekli devam eden bir olay. Bunu gözlemlemek bazen kolayken bazen oldukça zordur. Homo neandertaller muhtemelen genç erkeklerin değişik yaş aralığında birçok dişiyle birlikte olduğu ortalama 25-30 kişilik ailelerde yaşıyordu. Bizim yaşlılık, nenelik dediğimiz zamanlara bir Homo neandertal çok nadir olarak ulaşabiliyordu. Risk ve hastalıkla dolu hayatlarını 30 veya maksimum 40 yaşlarına kadar yaşayabiliyorlardı. Homo neandertallerin yaşlı diyebileceğimiz yaşlara kadar yaşayan bireylere baktıklarına ve yardımlaştıklarına dair kanıtlar da mevcut. Bulunan ve yaşlı olduğu tespit edilen Homo neandertal iskeletlerinin bazılarının kolları veya bacakları kopmuş, dişleri dökülmüş veya çeşitli kazalara maruz kalmışlar. Örneğin 1957 yılında Irak'taki bir mağarada bulunan ve Şanidar 1 isimli erkek bir neandertalin bir kolunu bir gözünü kaybettiği ve muhtemelen de sağır olduğu tespit edilmiş. Ortalama 40 yaşlarına gelen bu erkeğin bu dezavantajlarla bu yaşa kadar yaşayabilmesini tek bir şey açıklıyor. O da sosyal dayanışma. Bazı bilim insanları dişi Homo neandertallerin doğum kanalının dişi Homo sapienslerden daha geniş olmasından kaynaklı bebeğin anne karnında daha fazla büyümesine fırsat verdiğini, yani dişi bir Homo neandertalin yaklaşık 12 ay kadar hamilelik süresi sonrasında doğum yaptığı düşünülüyor. Bu da uzun bir aile içi dayanışma ve yardımlaşma süresi demek oluyor. Homo neandertallerin cinsiyetlerini belirlemek bilim insanları için oldukça zor. Fakat tıpkı insanlarda olduğu gibi dişi neandertallerin de kalça kemiklerinin genişliğine bakarak hangilerinin dişi, hangilerinin erkek olduğu kısmen de olsa anlaşılabiliyor. Yine de birkaç parça kemiğe bakarak bunu belirlemek biraz zor. Ayrıca bazı neandertal dişilerinin ön kolları bazılarından çok daha fazla çalışıyordu ve kolları erkek neandertallerin kolları kadar kaslı bir yapıya sahipti. Bu da erkekler avdayken dişi neandertallerin avlanan hayvan derisi üzerinde çok fazla çalıştığını ve tabii ki günümüzde olduğu gibi iş ve görev dağılımları yaptığını gösteriyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan bir makaleye göre neandertal genleri üzerinde yapılan kapsamlı araştırmalarda neandertal çocuklarının modern insanlara kıyasla daha yaşlı anneleri ve daha genç babaları olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Erkek neandertaller daha çok risk alıp savaşlarda veya avlarda daha erken yaşlarda öldüğü için geride kalan dişi neandertaller daha uzun yıllar yaşıyor ve daha genç erkek neandertallerden çocuk sahibi oluyorlardı. Böylece yavruların uzun büyüme ve bakım evresi biraz daha deneyimli ve bilgili ama yaşlı anneler, teyzeler ve anneanneler sayesinde gerçekleşiyordu. Bir zamanlar şiddet yanlısı, düşünme yetisi olmayan canavarlar olarak resmedilmelerinin aksine artık neandertallerin günümüzdeki tasvirleri onların süslendiklerini, sanatsal faaliyette bulunduklarını, hastalara ve yaralılara baktıklarını ve hatta belki de ölülerini gömdüklerini göz önüne alıyor. 2020 yılında Iraklı arkeologlar Şanidar mağarasında 50 bin yıl önce bilerek gömülmüş Homo neandertal fosilleri keşfettiler. Aslında bu bölgede neandertallerin yaşadığı 1950'lerden bu yana yapılan kazılardan biliniyordu. Fakat malum örgütlerin tehdidi altında olduğu için bölgelerde kazı ve araştırmalar yapılamıyordu. Neyse ki 2020 yılında yayınlanan bu makaleye göre buranın bir Homo neandertal tarafından mezar olarak kullanıldığı artık kanıtlandı. Fakat Homo neandertallerin bu mezar ve ölü gömme ritüelini Homo sapienslerden mi öğrendiği yoksa kendilerinin mi geliştirdiği henüz bilinmiyor. Ölüm bizi birbirimize bağlayan, yaşamın kutsallığını hatırlatan bir döngüdür. Ölen birinin başka hayvanlar tarafından yenilmesine izin vermeden güvenli bir şekilde toprağa gömülmesi, kişiye ve yaşamına duyulan saygının yas tutma gibi soyut düşünebilmenin temel belirtisidir. Uluslararası pek çok yeni makalede artık neandertallerin düşünüldüğünden çok daha zeki olduğu yazılıyor. Uzun zamandır bilim insanlarının çoğu neandertallerin aptal olmadığında hemfikir olmuş durumda. Homo neandertallerin en az bizim kadar konuşmaya uygun anatomik parçalara sahip olduğunu biliyoruz. Bizim gibi bir dilleri var mıydı bundan pek emin değiliz. Ama birçok bilim insanı çıkardıkları seslerden onların insan olduğunu hemen anlayacağımızı söylüyor.
Yapılan araştırmalar Homo neandertallerin biz Homo sapiensler gibi işitme yeteneklerine sahip olduğunu da gösteriyor. Anatomik yapıları, taş alet kullanımı, takı yapımı ve sanat dahil olmak üzere bulunan arkeolojik kanıtlar Homo neandertallerin de biz insanlar gibi dil yeteneğini ortaya çıkaracak karmaşık davranışlar sergilediklerini gösteriyor. Vücutlarının ne kadar kıllı olduğunu bilmesek de genetik kodları bazı bireylerin kızıl ve turuncu saçlı sakallı ve yeşil gözlü olabileceğini de gösteriyor. Günümüz insanları bu gibi bazı genleri Homo neandertallerden veya ataları olan Homo heidelbergensislerden miras olarak almış bile olabilir. Homo neandertallerin tam olarak ne zaman yok olduğunu bilmiyoruz. Ama Belçika'daki Spy mağarasında bulunan fosiller üzerinde yapılan araştırmalar yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar bu mağarayı kullandıklarını ve bunların son neandertaller olabileceğini gösteriyor. 2022 yılında yayınlanan bir makalede Homo sapiensler ve Homo neandertallerin yaklaşık 10 bin yıl kadar Avrupa'da birlikte yaşadıklarını kanıtlıyor. Fransa'daki Mandrin mağarasında keşfedilen taş aletler, ok uçları ve kalıntılar Homo sapiensler ve Homo neandertallerin bu bölgeyi çekişmeli olarak kullandıklarını gösteriyor. Araştırmalara göre bu mağarayı bazen Homo sapiensler ele geçiriyor, bazen de Homo neandertaller zapt ediyordu. Eğer bunlar gerçekten ok ucu ise bu da Homo sapienslerin bu bölgedeki Homo neandertalleri ok ve yay kullanarak yenmiş olabileceklerini gösteriyor. Fakat yine de bilim insanları onların sadece Homo sapienslerle rekabet sonucu yok olmadığından neredeyse emin. Yani biz zeki, onlar aptal oldukları için yok olmadılar. Yok olmalarına neden olan birçok farklı sebep vardı. İklim değişikliği, hastalıklar, yiyecek kıtlığı ve tabii ki Homo sapienslerin bölgelerini ele geçirmesi. Dolaylı veya doğrudan mutlaka etkimiz oldu. Fakat bunun tek suçlusu muhtemelen sadece biz değiliz.